Allah Allah. Ben buraya kek koymamış mıydım ki? Aa. Anne. Hayırdır? Bir şey mi arıyorsun? Kızım buraya kek koymuştum ama şimdi yok. Ona bakınıyorum. Emin misin buraya koyduğunu? Ne bileyim kızım. Akıl kalmadı ki. Yaşlandım artık. Her şeyi unutuyorum. Bak azıcık içimiz ısınsın diye çay demleyeyim dedim. Onun da altını kısıkta bırakmışım. Kaynamamış bile. Tamam anne, tamam. Bırak sen, ben demlerim. Yorulma sen. Selim ne yaptı acaba? Tamir edebildi mi ısıtıcıyı? Ama uğraşıyor hala anne. Hadi sen de geç içeri. Otur dinlen biraz. Ben demlerim çayı. Peki kızım tamam. Hadi sen de üstüne bir şey al, üşütme. Çok soğuk burası. Tamam anne. Doktor bey, kusura bakmayın rahatsız ediyorum. Ben Gonca Acar'ın bir yakınıyım. Durumunu çok merak ettim de malum komadaydı en son. Evet öyleydi. Ama bugün bizi çok şaşırtan bir gelişme oldu. Gonca Hanım gözlerini açtı. Açtı mı? Babaanne. Az kaldı yavrum. Birazdan sıcacık olacak burası. Elif, gel kızım gel. Gel çocuğum. Gel bunu da sen al sırtına, üşüme yavrum. Gel yavrum. Ne oldu oğlum? Yapamadın mı? Sorun ne olduğunu anlamıyorum ki anne. Çalışıyor gibi gözüküyor ama sonra duruyor. Hay Allah, bu saatte kimseyi de çağıramayız. Ne yapacağız? Çok üşüyorum, olur mu bana? Ah yavrum. Selim, bir şeyler yapmamız lazım oğlum geç olmadan. Tek ısıtıcı yetmiyor. Ya anne, bizim bir tane daha ısıtıcımız olacaktı. Nereye koymuştuk hatırlıyor musun? Bilmiyorum ki. Yukarıda mıydı yoksa ardiyede mi? Bak oğlum her yere. Ben bir tane olduğunu bile hatırlayamadım. Tamam ben bir bakayım. Elif, kızım nereye? Gel, hasta olacaksın. Amca nereye gidiyorsun? Isıtıcıya bakacağım canım. Aslında içerisi o kadar da soğuk değil. Bence hiç gerek yok. Elifciğim, ısıtıcılardan biri bozuldu. Eğer önlem almazsak daha da soğuyacak. O yüzden bakmam lazım, tamam? O ses neydi öyle? Selim, bir ses geldi. Siz de duydunuz mu? Evet, ardiyeden geldi abla. Ben bir bakacağım. Ben de geleyim. Ne olmuş buraya böyle ya? Her şey tepetaklak devrilmiş. Allah Allah. Yani nasıl oldu ki? Bir de epey de eşya var Selim.
olmuş burada böyle? Tam da zamanında üstelik. Abla çok iş var burada ya. Sonra toplasak. Böyle mi kalsın Selim? Abla annemler dondu yukarıda. Sabah bakarız biz. Şimdi buraya gelmişken ısıtıcıya da bakalım. Doğru diyorsun. Hadi o zaman bakalım. Uyandı ama bir süre daha kontrol altında tutmamız, izlememiz gerekecek. Diğer gelen yakınına da söyledim. Aldığı darbeden ötürü oldukça ağır bir travma geçirmiş. Bu yüzden hafızasını kaybetmiş. Allah Allah, dinlemeden çıktı. Allah kahretsin. Uyanmış. Bütün planlarım suya düştü. Artık imkansız, Allah kahretsin. Ya Selim, kutusunda mıydı bu? Vallahi kutuda mıydı değil miydi hatırlamıyorum. Neyse buluruz elbet. Gel abla gel buradaymış. Çıkalım anne o zaman. Babaannemler daha fazla üşümesinler. Gidelim anneciğim. Hadi. Üşüyor musun hala yavrum? Azıcık ama söyleyerek beni koruyor. Dayan yavrum, dayan. Selim amcanlar birazdan getirir ısıtıcıyı. Hay Allah, üşütmeseniz bari. Isıtıcıyı da buldum sonunda. Hadi oğlum, koy şöyle ayağımızın altına. İnsan soğuğu ayağından alırmış. Merak etme anne. 2 dakikaya cayır cayır yapar şimdi bu her yeri. Kızlar, hadi yatın artık siz. Uyku vaktiniz geldi. Ya ama burası şimdi yaz gibi olacaktı. Ama sizin odanızda minnacık ısıtıcı var ya, o şimdi sımsıcacık yapmıştır odanıza. Tamam anne. Of tamam. Hadi, Allah rahatlık versin yavrum. Hadi İnce. Ben şunları toplayayım anne. Burası yaz gibi olmuş. Keşke denizde olsaydı değil mi Elif abla odamızda? Odada denizli arasın İnce ya. Çok komiksin. Kızlar, hadi üzerinizi değiştirin de yataklarınıza girin. Hem böylece ısınmış olursunuz. Tamam anne. Tamam Melek teyze. Hadi bakalım tatlı rüyalar size kızlar. Sana da iyi geceler Melek teyze. İyi geceler anneciğim. Elif abla, Hakkı abi nasıl? Az daha yakalanıyorduk ısıtıcı almaya giderken. Gördüler mi yoksa? Hayır, kimse bir şey anlamadı neyse ki. Yani şimdi bizim ardiyede mi yaşayacak artık? Bilmiyorum.
Öyle olmaz herhalde. Ama evde gidemez ki. Ya korkarsa orada? Of. Ne yapıyor acaba şimdi? Çok soğuk. Ama olsun. Evde olmaktan iyidir. Anne nasıl? Isınabildin mi biraz? Isındım yavrum, ısındım. Sağ olasın. Sıkma canını yavrum. Üzülme artık. Bugünlerde geçecek elbet. Öyle deyip kendimizi avutuyoruz işte. Hiçbir şeyin düzeldiği yok. Her şey daha da kötüye gidiyor. Kaybediyoruz her şeyi. Mal mülk nedir ki oğlum? Bugün kaybedilir, yarın kazanılır. Lakin aile öyle mi? Bir kez kaybettin mi, geri dönüş olmayabilir. Demem o ki, sevdiğin insanlara, karına sahip çık. Konunun nereye geleceği belli oldu. Zeynep'le konuştun mu bugün? Konuşmadım anne. Konuşmadım. Söylediklerin bir kulağından giriyor, bir kulağından çıkıyor. Niye böyle yapıyorsun oğlum? İnatla bir yere varılmaz, bilmiyor musun? Ya anne sen niye böyle yapıyorsun? Karışma dedikçe karışıyorsun. Kapat dedikçe üstüme gelmeye devam ediyorsun. Oğlum, sizin iyiliğinizi düşündüğüm için... Anne düşünme. Düşünme bizim iyiliğimizi. Lütfen uzatmayalım artık şu konuyu ya. Selim, Ali anne. Hayırdır siz niye tartışıyorsunuz öyle? Yok bir şey kızım. Sağ ol abla. Eline sağlık kızım. Afiyet olsun anne. Bugün çok garip bir şey oldu. Yani aslında bir şey olmadı da... Nasıl anlatsam? Hayırdır inşallah kızım. Ne oldu abla? Ben bugün onunla konuştum. Kiminle? Saf'la. Yusuf'la. Benim bilmediğim, daha doğrusu bilmediğimiz bazı gerçekleri öğrendim ondan. Neymiş onlar? O göründüğü gibi biri değilmiş aslında. Kimmiş peki? Yani o bir saf değilmiş. Sahaf değil miymiş? Neymiş abla? Kimmiş o zaman? O bir avukatmış. Karısını, kızını kaybetmiş bir avukat.
Elif sen miydin? Ben de sandım ki. Ben. Korkma. Demin de annenlere yakalanacağız diye çok korkmuştum. Bir daha gelirlerse diye doğru dürüst uyuyamıyorum. Yakalarlarsa çok utanırım Elif. Yalan söylediğimiz için. Üzülme Hakkı. Mecburduk. Yani sen o evde kalmazdın ki. Ne yapalım? İsteyerek yalan söylemedik. Üşüyorsun değil mi? Olsun. En azından güvenli. Bununla şimdi ısınırsın. Çok teşekkür ederim. Ne büyük bir kayıp. Rabbim kimseyi böyle bir acıyla sınamasın. Amin anne. Demek o yüzden yardım ediyormuş bize. Yani Elif de kendi kızını görüyormuş. Onu kaybettiği zaman da tam Elif'in yaşlarındaymış. Çok zor, çok. Allah düşmanın başına vermesin. Demek o yüzden tuhaftı adamcağız. Siz öyle diyordunuz ya. Yani atölyedeki kadınlara, mahalleliye falan sorsanız onlar için yabaninin teki. Ama değilmiş işte öyle. Yani günahsız bir adama yardım edebilmek için kendi ailesinden olmuş. Nasıl yaşanır böyle bir acıyla? Evlat acısı insanın yüreğine öyle bir oturur ki boğazında yumruk olur, nefes alamazsın oğlum. Sen olmasaydın ben de yaşayamazdım. Sen tuttun beni hayata. Bu da işte sanırım bu yaşadığı suçluluk duygusu yüzünden hep kaçmış insanlardan. Hak vermemek mümkün değil. Evlat hasretiyle sınanmak o kadar zordur ki. O kadar iyi bilirim ki bunu. Elif bunca zaman bize söyledi. Ama biz adamı nelerle suçladık. Elif abla ne oldu? Verebilirdin mi? Evet çok üşümüştü ama sabahleyin hemen cicik ısındı. Oh iyi. Hadi artık biz de yatalım. Annemler hala salondalar. Uyumadığımızı görürlerse anlayabilirler. Tamam bak uyudum. İyi geceler İnce. Sana da Elif abla. Bir türlü ödeyemedik lan şu borçları. Vallahi alacaklar kapıya dayanacak diye böyle ödüm kopuyor lan. Ya sıkma canını baba. Bir şekilde hallederiz. Nasıl halledeceğiz oğlum? Nasıl halledeceğiz? Yani sen böyle diyorsun ama işte baba bak güven bana tamam mı? Benim içime doğuyor. Bugün elimize ne var ne yoksa hepsini satacağız. Oğlum hepsini satsan ne olacak lan? Sanki bakkala ciklet borcu mu ödüyoruz? Daha arabanın kredi borcunu bile ödeyemedik be. Baba acaba borç mu alsak ha? Ya yok. Borcu borçla kapatmaya çalıştık diye böyle oldu zaten. Cık, olmaz öyle şey. Ne yapacağız peki? Biz de onu soruyoruz işte Armut Efendi. Ne yapacağız diyoruz. Ne yapacağız?
Zeynep. Canım yapma böyle. Ne yapayım? Asma suratını ne olur. Biliyorum haddimiz olmadan işinize karıştığımız için kızıyorsun bize ama sizin iyiliğiniz için yaptık. Yani kötü bir niyetimiz yoktu. Seni böyle üzgün görünce ben de çok kötü oluyorum, çok üzülüyorum. Yani biz Selim'le barışın diye yaptık öyle. Abla, konu sizinle ilgili değil. Yani ben sizi de niyetinizi de biliyorum ama... kapatalım artık bu konuyu, olur mu? Tamam ama hiç içim rahat değil. Hani ne olduğunu anlatsan belki beraber çözeriz ha? Abla, lütfen. Tamam özür dilerim. Söz veriyorum bir daha olmayacak. Hadi içeri geçelim. Ya oğlum paramızı namusumuzla kazanalım dedik. Olmuyor işte ya. Olmuyor. Yani başka bir şey yapmak lazım demek ya. Böyle olmuyor yani. Ya sen böyle golcü, rövaş atacı adamı sen şeyle orta sahaya niye çekiyorsun kardeşim? O ileride oynaması lazım hep ya. Ne diyorsun baba ya? Lan oğlum seninle futbol konuşan da kabahat be. Sen ne anlarsın ki futboldan? Baba kahvaltı hazır. Zeynep, kızım. Ne o suratın öyle senin? Ha? Bir şey mi oldu? Yok bir şey. Yok var. Ben bilirim. Ne oldu söyle bakalım. Ay Veysel ya, şunun şurasında kahvaltımızı yapacağız yani keyfimiz kaçmadan. Ne dedim ben şimdi Tülay ya? Ne dedim ben ya? Hadi. Gel bakalım prenses. Hoppala. Çantanı da alalım. Şimdi amcaya kocaman bir öpücük ver bakayım. Hadi ben gidiyorum. Amca, Ne oldu prenses? ben kırmızı kalemimle silgimi unutmuşum da bana kırmızı kalemime silgi alır mısın? Arkada kırtasiye vardı. Tabii. Benim prensesim ister de ben almaz mıyım? Gel sen kapının önünde bekle. Ben hemen alıp geliyorum, tamam mı? Tamam amca. Kırmızı kalem silgi. Çık çabuk. Çık. Amcanı gönderemeyeceksin diye çok korktum. Korkma bak başardık. Hadi gidelim. Sen gerçekten süper bir arkadaşsın. Sen de. Hadi gel. Amcam gelmeden saklan şuraya. Gel. Hadi. Git şuraya, şu kapının dibine. Hadi. Oraya. Hayatta bazı yaralar vardır. Acısı hiç dinmez. Hiç. Dedikleri gibi zamanda derman olmaz o yaralara. Böyle bir acıyla baş etmek bazen imkansızdır. Anlayamıyorum. Bizimle olan ilgisine.
yardım ettiğimi merak ediyordunuz. Elif'i neden kurtardığımı, sizle neden ilgilendiğimi. Yardım ettim. Çünkü sizde kendimi gördüm. Ben aslında avukatım. Kambur suçunu masum birisinin üstüne yıkmaya çalıştı. O adam da benden yardım istedi. Göz göre göre yüz çeviremezdim. Davayı kabul ettim. O da sizi ailenize tehdit etti. Hem de defalarca tehdit ettiler. İnanmadım. İnanmak istemedim. Yani bu kadar alçak olabileceklerine ihtimal dahi vermedim. Sonuçta onların dertli benimleydi. Ailemden ne isteyebilirlerdi ki? Ama yanılmışım. Hem de çok. Bugünden sonra her doğan yeni günde ben bir kez daha öldüm. Bir kez daha. Nedendir bilmiyorum ama onu ilk gördüğüm andan itibaren Elif'te hep kendi kızımı gördüm. Belki de bilmiyorum, benzedikleri için. O yani gittiği zaman bu yaşlarda mıydı? Evet. Elif kadardı. Onun kadardı. İşte o gün karıma ve kızıma kıyanların orada olduğuyla alakalı mesajlar aldım. Tek amacım, ama tek amacım onların intikamını almaktı. Sizin orada olduğunuzla alakalı en ufak bir fikrim dahi yoktu. Ben Elif'i bulmak için gitmiştim oraya. İkimize de çok büyük bir oyun oynadılar. Bunun sonuçları çok daha kötü olabilirdi. Çok daha kötü. Ben kendi intikamımın peşinden koşarken birden sizin hikayenizin içinde buldum kendimi. Melek. Onları katlama istersen. Onlar defol olanlar. Ya öyle mi? Sağ ol Aysel. Sen dalgın gibisin. Bir problem yok değil mi? Yok. Ben hava alsam iyi olacak. Tamam. Sürekli onun anlattıklarını düşünüp duruyorum. Ne kadar kalabalıktı öyle ya. Sanki okula gitmeden önce herkes kırtasiyeye uğruyor. Neyse. Al bakalım prenses. Bunlar kırmızı kalemlerin. Bu da silgi. Çok teşekkürler ablacığım. Benim prensesim ister de ben almaz mıyım? Tabii ki alacağım. Hadi bir eksin kalmadığına göre artık sınıfa gidebilirsin sen de. Ha, dur bir tane öpeyim. Bir tane daha. Hadi bakalım gir derse. Hadi amcam gitti. Artık sınıfa girelim. Sen git. Ne oldu? Bütün dersleri kaçırdın.
Şimdi öğretmen bir şey sorsa rezil olacağım bütün sınıfa. Beril ve Tolga benimle dalga geçecek sonra. Halbuki yapamazlar. Hem dün ne güzel çalıştık, anladın hepsini. Evet ama diğer dersler ne olacak? Üzülme, yavaş yavaş onları da çalışırsın. Yetişirsin bize. Hadi Hakkı, hem bak şimdi zil çalacak. Öğretmen sınıfa girmeden oturalım. Peki. Lan. Baba. Baba ya baba. Şimdi mi aklına geldi ha? Neredeydin lan tüm gece? Ha? Neredeydin? Ama bırak ne olur. Tüm gece nerede zıpardın ha? Cevap versene. Amca bırak ne olur. Sen kes sesini. Cevap versene oğlum. Dilini mi yuttun? Baba bırak ne olur. Yapmayın ne olur bir suçu yok onun. Ben senin dilini kesin de cevap vermemek neymiş o zaman anlarsın. Yürü. Baba bırak ne olur baba bırak. Hakkı. Amca bırak onu Hakkı. Elif Hakkı'yı gördüm babası kolundan çekiştiriyordu. Ne oldu? Götürdü onu hiçbir şey yapamadım ben. Nasıl oldu peki? Biz tam sınıfa girecektik. Birden geldi işte. Çok sinirliydi bağırdı. Sonra da işte zorla götürdü onu. Ne yapacağız şimdi? Bilmiyorum Taylan ya. Bilmiyorum. Benim canım Güliz ablam. Ya şu perdenin kalitesine, şu perdenin güzelliğine bak be. Öyle ama oğlum, ihtiyacım yok sağ olasın. Ya Güliz abla, nasıl ihtiyacın yok? Ben burada kendim için değil, senin için konuşuyorum. Murat oğlum, beni müşkül etme, ocakta yemeğim var. Ya Güliz ablacığım, sabahtan beri söylemeyeyim diyorum. Ama illa bana bunu söyleteceksin sen de ha. Neyi? Yaklaş gel. Senin bu karşı komşuların var ya, böyle camdan cama senin hakkında konuşuyorlar abla. Ne diyorlardı? Çatlatma söyle. Vallahi benden duymuş gibi olma ama senin bu perdeler bayağı bir grileşmiş galiba. Bir de ne var biliyor musun abla? Sen böyle galiba elini, yüzünü, ağzını gidip bu perdelere siliyormuşsun. Bak sen. Daha da fenası var, daha da fenası. Senin camına baktıkça kadıncağızların içleri kararıyormuş. Böyle hayatları kabusa dönüyormuş ya. Yazıklar olsun. O perde ne kadardı? Ya sen bana alacağım de, ben sana indirimin kralını yapacağım. Alacağım. Ölçüsü neydi? Hemen gösteriyorum. Baksana Murat çalışmaya başlamış. Ha, adam olacak bizimki ha. Güliz ablacığım merhabalar. Güle güle kullanın. Sağ ol canım. Muratçığım maşallah sabah böyle pek heveslisin çalışmaya. İş adamı olmak öyle çok kolay değil. Değil mi baba? Ha, iş adamıymış. Neyse canım ben pazara gidiyorum. Bir şey istiyor musunuz? Yok hayatım yok. Sen git alışverişini yap hadi. Tamam hadi kolay gelsin. Sağ ol abla, görüşürüz. Baba, bugün ne yapıp ne edip elimizde ne var ne yok hepsini satacağım. Tamam, belki bütün borçlarımızı ödeyemeyiz ama en azından günü geçmişleri hallederim değil mi? Ha, sen hele bir sat da. Ohohoho! Fevziye ablacığım. Aman efendim kimler teşrif etmişler. Dur bak sana ne göstereceğim ne. Ablam. Sen çıkar bakalım şu ayakkabılarını. Bir üstünde şöyle güzelce bir yürü halını. Delirdin mi oğlum sen? Ah be Fevziye ablam. Ah be Fevziye ablam. Ya ben senin iyiliğin için söylüyorum bunu. Sen geçen gün eczaneden ayak nasır bandı almıyor muydun? Evet. Tamam işte ben de onu söylüyorum. Şimdi dedim ki benim canım Fevziye ablam şöyle bir halıyı alsa, evine güzelce bir serse, o ponçik ayaklarıyla üzerinde bir güzel yürüse. Sana bir şey diyeyim mi abla? Ne nasır kalır,
ne de başka bir şey. Tüm dertlerim biter gider vallahi. İyi ver madem hadi. Hemen. Buyurun. Vay. Bizim armuda bak sen ya. Burası. Araç da bu demek ki. Hayırdır beyler? Veysel Şimşek siz misiniz? Evet benim. Baba, sana bir şey diyeyim mi? Biz artık bu halılara halı demeyelim. Bence adını ayak nasır bandı olarak değiştirelim. Bu adamlar kim baba? Haciz memuruyuz. Ödenmemiş taşıt kredisi borcundan dolayı yasal işlem başlatmamız lazım. Yasal işlem derken? Araca el koymamız gerek. Her tarafım tutulmuş ya. Gonca, nasılsın bugün? Ha? Daha iyi misin? Gonca beni hatırlıyor musun? Ha? Erkut ben Erkut. Hani beraber iş yapıyorduk. Senin şirketin falan var. Ha? Gonca bak, tamam yaşadığın kolay bir şey değil kabul ediyorum ama biraz gayret etsen, ha? Biraz zorlasan. O günü hatırlıyor musun mesela ha? Kaza nasıl oldu? Gonca, Gonca bir bana bak. Gözlerime bir bak. Ha? Mesela Arzu, onu da mı hatırlamıyorsun? Serdar, Necdet, ha? Su. Su mu? Su. Yemin ederim kafayı yiyeceğim. Al. Gonca, hadi biraz gayret et. Lütfen, ha? Hadi bari en azından şu belgeyi hatırla, ha? Nereye koydun o belgeyi? Ha? Bak o gün çiftliğe gidiyordun sen, onu vermek için. Hatırlıyor musun? Yolda kaza oldu. Yaralandın, ben yanına geldim. Sen Ümit'i falan sayıkladın. Ha? Ümit mi sebep oldu bunlara Gonca? Kaza mı? Evet. Su istemiştim. İçtin ya Gonca su. Yemin ederim anakartı yanmış kızın ya. Sıfırlamış, hiçbir şey hatırlamıyor. Ne ileri ne geri. Patinaj bile yapmıyor. Yok, bu böyle olmayacak. İş başa düştü oğlum Erkut. Yani bize bir güncük daha müsaade edemez misiniz? Biz zaten borcumuzu ödeyecektik. Babam doğru söylüyor memur bey. Bize bir iki gün daha izin verin. Vallahi ödeyeceğiz. Ya bir güncük müsaade etseniz. Bizim ekmek teknemiz bu. Bizim yapabileceğimiz bir şey yok maalesef. Ama şimdi arabayı alırsanız biz nasıl öderiz ki borcumuzu? O bizim ekmek teknemiz. Üzgünüm ama biz de emir kuluyuz. Ne oluyor Murat? Bir sorun mu var? Ya ne olacak be Ayla? İcra memurları geldi. Arabaya el koyuyorlar. Ya aslında belki bir şeyler yapabiliriz. Ya Ayla, deminden beri adamlara bir ton dil döküyoruz. Dinlemiyorlar. Nuh diyorlar, peygamber demiyorlar. Dur ben bir en iyisi abimi arayayım. Ya ne abisinin araması? Biz burada kavga için mahallede adam toplamıyoruz. Karşımızdaki adamlar icra memurları, farkında mısın? Ya öyle değil Murat'cığım. Ayıptır söylemesi. Abimin eli kolu biraz uzundur da. Alo abicim. İyi ki geldik buraya. Hatırlıyor musun? Üniversitede de hep böyle yerlere giderdik.
Hatırlamaz olur muyum hiç? Bu arada sen tamam deyip evrakları imzaladığın anda ben süreci başlatıyorum. Koşullar gayet uygun. Bu fiyata bu ürünleri bulmamız imkansız bizim. Madem benimle çalışıyorsun, bir farkın olsun ama değil mi? Küçük de olsa bazı şeyler yolunda gidiyor. Deme ama öyle. Ne diyeyim? Zeynep'le hala aranız kötü mü? Pelin gerçekten hiç açma bu konuyu. Selim, bak çiftler arasında arada böyle şeyler yaşanır. Ama düzelirsiniz, bozma moralini. Pelin gerçekten. Tamam. Tamam. Ama bak, sana bir şey söyleyeyim mi? En azından ailen yanında. Seni sevenlerle birliktesin. Öyle tabii de. Ben ailemin değerini onları kaybettikten sonra anladım. Şimdi diyorum ki, keşke hayatta olsalar. Keşke hayatta olsalar da onların dizlerinin dibinden hiç ayrılmasam. Pelin. Yaşadıkların hiç kolay şeyler değil. Biliyorum. Hele ki insanın sevdiklerini kaybetmesi. Ama sen o kadar güçlüsün ki Pelin. Bunların üstesinden tek başına gelebildin. Ben güçlü olmak istemiyorum Selim. Ben babamın küçük kızı olmak istiyorum. Onları çok özledim. Hem de çok. Tamam amirim. Peki bu hazırladığımız evraklar ne olacak? Baba, galiba oluyor ha, ne dersin? İnşallah oğlum, inşallah. Dur bakalım. Anlaşıldı amirim. Emredersiniz. Şimdilik işlemi durduruyoruz. Ödeme yapmanız için 3 iş gün ek süre tanınmış. Vallahi mı? Yani sağ olun, teşekkür ederiz. İyi günler. İyi günler, iyi günler. Selametle. Ayla hakikaten çok sağ ol ya. Sen ne yaptın böyle? Ay ne olacak Murat'cığım? Aramızda böyle şeylerin lafı bile olmaz. Oğlum güzel kızım benim. Senin hakkını ödeyemeyiz. Güzel kızım benim ya. Sayende kurtuldu ekmek teknemiz. Ya aslında ben bir şey yapmadım. Sağ olsun abim bir telefonla halletti. Ya ayrıca abine de çok teşekkür ettiğimizi söyle, olur mu kızım? Yalnız kalmak kadar zor bir şey yok bu hayatta Selim. İnan bana. Sen yalnız değilsin Pelin. Arkadaşlarım var, ben varım. Ne zaman istersen gelip benimle her şeyi paylaşabilirsin. Biliyorsun. Ben de abimle yeğenimi kaybettim. Ne hissettiğini çok iyi anlıyorum Pelin. İyi ki varsın. Geçer yüzüme, acısı kalır gözlerimde. Gurur yakar, içim kor olsa da dilim susar sözlerimle.
Dağıtır ayırır bizi kader. Uzak bana yasaklı yüzün, çoğalıp büyür